Şu an evinizde büyük ihtimalle bir su kasesi var. Peki köpeğiniz bugün kaç kez oraya gitti? Çok mu yoksa fark etmediniz mi bile? Çünkü zaten hep oradadır. Çoğu köpek sahibi bunu hiç düşünmez. Ben de düşünmezdim. Ama karşıma çıkan bir araştırmayı okuduğumda durdum. Şuna bakın, yetişkin bir köpeğin vücut ağırlığının %2'si kadar sıvı kaybetmesi bile bilişsel ve fiziksel performansını belirgin şekilde düşürebilir. Bu 10 kiloluk bir köpek için sadece 200 mililitredir. Küçük bir su bardağı. Ve buna rağmen kuru mama verilen köpeklerin büyük çoğunluğu, araştırmacıların kronik, düşük dereceli dehidrasyon dediği bir durumda yaşıyor olabilir. Ama burada asıl soru şu: su kasesi doluysa neden sorun olsun ki? Cevap, sandığınızdan çok daha derin. Önce köpeğin atalarına bakalım. Kurtlar ve vahşi köpekler, protein ve nem içeriği %60 ile 70 olan taze av etleriyle beslenir. Bu onların doğal sıvı kaynağıdır. Sadece içtikleri su değil. Standart kuru mamalarsa ortalama %8 ile 10 nem içerir. Yani köpeğiniz öğününden aldığı nemin yaklaşık %80'ini kaybetmiş bir şeyi yiyor. Şimdi, tamam ama köpeğim kaseden su içiyor diyebilirsiniz. Ve bu doğru. Ama köpeklerin sinir sistemlerinin alarm vermesi için gereken eşik insanlara göre çok daha geç devreye girer. Yani bunu hissetmeden önce çok su kaybeder. Susuzluk sinyali geç gelir. Bu yüzden köpeğiniz kaseden su içmiyorsa bu aslında iyi anlamına gelmiyor. Bu zaman zaman bir uyarı işareti. Böbrekleri bu sistemin en kırılgan parçası olarak düşünebiliriz. Kronik düşük sıvı alımı böbrekleri zamanla küçük ama birikimli hasara uğratır ve bu hasar genellikle yıllarca belirti vermez. Tersine, yani çok fazla su içmek de bir sinyal. Poliüri denen bu durum, böbrek hastalığı, diyabet veya Cushing sendromunu gösteren klasik erken belirtilerden biridir. Veterinerler bu soruyu mutlaka sorar. Çok mu içiyor? Yani iki uçta bir mesajdır. Köpeğiniz konuşamaz ama su kasesi size bir şeyler söylüyor. Sabah kalkıyorum. Kasem dolu, biliyorum ama isteksiz hissediyorum. Dünden bu yana vücudum bir şeyler istiyor ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Boynum ağır, burnumun ıslaklığı biraz azalmış. Öğlene kadar kaseye gitmedim. Akşam gidip içtim. Çünkü bir şey değişmişti vücudumda. Sahibim, bugün çok içti, dedi. Ama aslında geç içtim, çok içmedim. Köpeğinizin içgüdüsel olarak su araması için vücudunun bunu fark etmesi gerekir. Bu eşik insanlarda %2 dehidrasyon civarında devreye girerken, köpeklerde bu sinyal daha geç ve daha belirsiz gelir. Bunu daha da zorlaştıran bir şey daha var. Köpekler stres altındayken, fazla uyarılmışken veya yalnız bırakıldıklarında su içmez. Su içmek, köpek için de güvenli bir anın eylemidir. Gergin bir ev ortamı, rutin değişikliği veya yeni bir aile üyesi. Bunların hepsi su tüketimini doğrudan etkiler. Yani suyun ne kadar içildiği sadece fiziksel bir sağlık göstergesi değil, aynı zamanda bir duygusal barometredir. Şimdi paniğe kapılmanızı istemiyorum ve veterinere koşmanızı söylemeyeceğim. Henüz değil. Başlamak için tek bir alışkanlık yeterli. Köpeğinizin mamasına su ekleyin. Her öğünde kuru mamanın üzerine mamanın hacminin 1/5 kadar ılık su dökün. Yavaşça karıştırın ve 2-3 dakika bekleyin. Bu kadar. Köpeğiniz ilk denemede ilgilenmeyebilir. Kokusu, tukusu, her şeyi değişmiştir onun için. 3-4 gün deneyin. Çoğu köpek adapte olur. Bazıları bayılır. Bir hafta sonra kaseyi inceleyin. Öğünler arasında eskiye kıyasla az mı içiyor? Bu iyi bir işaret. Artık yemekten sıvı alıyor. Köpeğiniz ıslatılmış mamayı reddediyorsa, kemik suyu, susuz, soğansız, birkaç damla eklemek kokuyu tanıdık hale getirebilir. Bu tek değişikliğin böbrek yükünü azaltabileceğini, deri ve tüy kalitesini etkileyebileceğini ve bazı dinerim sorunlarını hafifletebileceğini gösteren veteriner beslenme çalışmaları var. Ve maliyeti sıfır. Unutmayın, bir köpek size hiçbir doğrudan şikayette bulunmaz. Acısını saklar, yorgunluğunu saklar, hatta susuzluğunu bile saklar. Çünkü zayıf görünmek milyonlarca yıllık evrimsel melleğine aykırıdır. Bu yüzden sizin bakmanız gerekir. Su kasesine bakmak, mamanın tukusuna dikkat etmek, bir deri pestini uygulamak, bunlar küçük eylemler. Ama bir köpek için bunlar dilsiz bir mesajın duyulduğunun kanıtı. Köpeğiniz size güveniyor. Sadece sizi seviyor gibi görünmüyor. Gerçekten güvenli olduğunu biliyor. Bu güveni korumak bazen sadece bir su kasesine bakmakla başlar. Bu videoyu izledikten sonra köpeğinizin kasesine baktıysanız zaten iyi bir sahipsiniz.
Bir sonraki videoda köpeklerin yeme davranışındaki gizli sinyal dilini konuşacağız. Görüşmek üzere.